Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir şey yapacağız. Anahtarlık süsleyeceğiz. Şöyle bir ip aldım. Alize Diva'nın ince iplerinden arkadaşlar. Sizler de böyle elinizde bu kalınlıkta ince bir ipiniz varsa anahtarlarınızı alın. Gelin hep beraber anahtarlıklarımızı süsleyelim. Farklı bir şey yapacağım. Şöyle ince uçlu ipime göre bir tığ aldım. Ve hemen başlamak istiyorum. Şöyle. Şimdi başlangıç için şöyle tığıma bir tane ilmek alıyorum. Bakın böyle sıkılama zincirimi bu şekilde yaptım. Anahtarımızın bakın şuradaki deliğini kullanacağız. Bu deliği şöyle tutuyorum. Şöyle, evet. Bu ilmeği uzatıp şu deliğin içinden geçiriyorum. Kaydırıyorum yani. Bakın zincirimi bu şekilde geçirdim. Şimdi şöyle uç kısmına doğru, şu kalın kısmına doğru bir tane sık iğnesi yapacağım arkadaşlar. Tabi örgüdeki sık iğnesine benzemeyecek bu. Böyle yaptık. Yaptıktan sonra bunu burada tutuyorum. Şimdi bakın şöyle çevirdim ve şu kısmı bir tane daha sık iğne yapacağım. Bakın şöyle bağlıyorum anahtarı ve şuraya geri geliyorum. Bakın bu şekilde. Anahtarımı buraya bağladıktan sonra buradaki yuvaya tekrar giriyorum. İp taktırdım, aldım ve yeniden ötekinin yanına getirip buraya sık iğne yapıyorum. Bakın yanına getirdim. Şöyle tuttum, yeniden böyle girdim ve ötekinin yanına getirip bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bakın böyle. Şimdi bütün bu anahtarımızın bütün kenarını bu şekilde dolduracağız arkadaşlar. Bakın bir tane daha yapalım. Etrafını bu şekilde sık iğneleri ile dolduracağım. Doldururken boşluk kalmamasına özen gösterelim. O yüzden çok sıkmadan doldurun ki böyle sağa doğru sıkıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle dolduruyorum. Bakın bu şekilde. Evet. Bakın böyle. Bu şekilde dolduruyorum. Şu kısımlar biraz daha büyük olduğu için onları biraz sık iğneleriyle doldurmak daha zor oluyor. Ama onu da hallederiz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, siz de benimle birlikte burası dolana kadar yapın. En son düzelteceğiz arkadaşlar. Buradaki sık iğneleri sağa sola çekiştirip oturtacağız. Şöyle yapıyorum. Bakın bu şekilde. Burası bitene kadar bu işlemi yapacağım. Zaten giderek şuradaki delik küçülmeye başlıyor. Devam. Hemen arkadaşlar bu şekilde burası bitene kadar sonuna kadar arkadaşlar. Evet, buralar biraz dikkat isteyen yerler. Geri kalan her yeri kolay arkadaşlar. Sonuçta düzgün olmayan bir şekilde dolduruyoruz. Öyle düşünelim. Evet. Bu şekilde dolduracağım. Ben sonuna kadar yapıyorum ki boşluk kalmasın. Yani kalacaksa bile kalan boşluklar birazcık az kalsın ki şu orta kısmına süsleme yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada şöyle biraz kaydıralım şu kısımları. Evet, buraları biraz açacağım arkadaşlar. Şimdi şuraya gelince yine buradan birleştiriyorum. Bu şekilde. Bağlıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Arka tarafı da böyle. Bağladım. Şimdi şuradan bir tane arkaya doğru sık iğne yapıyorum.
Ve burada bunu keseceğim arkadaşlar. Kestim. Şimdi süslemesini göstereceğim. Bunu da arkada iplerin arasında arkadaşlar yok edeceğiz. Burada artan iplerimizi bu şekilde aralardan şöyle geçirerek yok edeceğiz arkadaşlar. Şöyle tığla aralarda kaydırarak bu artan ipleri yok edeceğiz. Evet, bu şekilde. Yine bakın bunu da aynı şekilde. Şimdi bu anahtarımızın kenar kısmına çiçek yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir tane zincir çekerek başlıyorum. Hatta şöyle de yapabiliriz. Bakın bu sağ tarafında ilk sık iğne boşluğundan bu şekilde girip buradan ip alalım ve buraya bir tane zincir çekelim. Bir tane daha çekelim ve başlayalım. Şimdi başını 2 kez doluyorum. Bakın buraya değil şu kısma batıyorum. Buraya trabzan yapıyorum. 2 kez doladım. Aynı yere girdim. 2 2 2 çektim. 2 kez doladım. Aynı yere girdim. Çektim. Bakın böyle trabzanlarımı yaptım. 2 kez doladım. Aynı yere girdim. 2 2 ve 2 çektim. Şimdi tekrar aynı şeyi yapıyorum. 2 2 çektim. Bakın hemen bu kısma batıp kapatıyorum. Birinci yaprağım hazır. Bir tane zincir çektim, doladım. Bakın bir tane atlıyorum, yanındakine batıyorum. Şöyle 2 tane doladım. Şöyle 2 2 2. 2 kez doladım. Aynı yere girdim. 2 2 2 çektim. 2 kez doladım. Aynı yere girdim. 2 2 ve 2 çektim. 2 kez doladım. Aynı yere girdim. 2 2 çektim. Bakın burada 1 2 3 4 5 tane yaptık. 2 4 5 tane yapacağım. Aynı yere batıyorum. 2 2 çektim. Hemen şu kısma battım arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde kalan kısımları dolduruyorum. 2 kez doladım. Bir tane atlayıp buraya batıyorum. 2 2 ve 2 çıkıyorum. Tekrar 2 kez doladım. Aynı yere girdim. 2 2 2 çıktım. Bu işlemi 5 kez yapıyoruz. Yani buraya 5 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 2 kez doladım. Aynı yere battım. 2 2 2 çektim. 4. Bu da 5. trabzanım olsun. Şimdi buraya batıp sabitliyorum. Bu çiçek yaprağından 5 kez yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle tutayım. Bakın şöyle. Şu kalan kısımlarını da tamamlayacağız. Şimdi süsleme kısmına geçtik. Bakın şuradaki boşluğu doldurmak istiyorum. Çünkü görüntü olarak burası anahtarın şekli biçiminden dolayı tam kapanmıyor. Sizde de kapanmayacaktır. Bu kısım için böyle çocukların kopan tokaları olabilir, minik kurdaleler olabilir, boncuklar olabilir. Yapıştırmak için buraya böyle uygun, güzel bir şeyler yapıştırabilirsiniz. Ben şöyle kendim yine aynı ipten buraya arkadaşlar bu şekilde çiçek yaptım. Ve ortasına da böyle inciler kullanacağım. O zaman bunu da hemencik yapıştıralım ve modelimizi tamamlayalım. İncilerimi şöyle koyuyorum. Bunu yapıştırmak için ben şöyle silikon tabancası kullanacağım arkadaşlar. Silikon tabancamı taktım. Şuradaki çiçeğimi silikonu sürüyorum.